Merhaba arkadaşlar, Rüya ve Burç Sırları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok derin ve biraz da huzursuz edici bir rüya konusuna değineceğiz. Rüyada mezarlık görmek. Mezarlıklar genellikle ölüm, kayıp ve geçmişin izleriyle ilişkilendirilen yerlerdir. Ancak rüyada mezarlık görmek aslında sadece korku ya da karamsarlıkla ilgili değildir. Bilinçaltınız rüyalarınızda mezarlık gibi semboller kullanarak size çok önemli mesajlar verebilir. Peki rüyanızda bir mezarlık gördüğünüzde bilinçaltınız size ne anlatmak istiyor olabilir? Hadi gelin, birlikte bu konuda derinlemesine bir sohbet edelim. Mezarlıklar bir anlamda sonlanmışlık, kapanış ve geçmişin izleriyle ilişkilendirilir. Rüyada mezarlık görmek genellikle eski bir dönemi, kaybolmuş bir fırsatı ya da hayatınızda bir şeyin sona erdiğini işaret edebilir. Eğer rüyanızda mezarlık görüyorsanız, bilinçaltınız size geçmişle yüzleşme zamanının geldiğini söylemek istiyor olabilir. Belki de yaşamınızda bazı bitişlere, kayıplara ya da değişimlere odaklanmanız gerekiyor. Bu tür rüyalar, geçmişte kalan duygusal yüklerinizi serbest bırakmanız için bir uyarı olabilir. Rüyada mezarlık görmek, bazen de bir tür içsel temizlik yapma ihtiyacını simgeler. Hayatınızdaki olumsuz duygulardan ya da geçmişten getirdiğiniz acılardan kurtulma zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. Mezarlık, geçmişin ve hatıraların temsilcisi olduğu için bu tür bir rüya, eski düşüncelerden, kırgınlıklardan veya takıntılardan arınma zamanının geldiğini anlatıyor olabilir. Kendinizi ruhsal olarak yenilemek için eskiye dair her şeyi geride bırakma çağrısı yapıyor olabilir. Eğer mezarlıkta yalnız başınıza yürüdüğünüzü ya da mezarların arasında dolaştığınızı görüyorsanız, bu da bir başka anlam taşıyabilir. Bu tür bir rüya, hayatınızda yalnızlık hissinin arttığına ya da başkalarıyla olan bağlarınızda bir boşluk hissettiğinize işaret ediyor olabilir. Yalnız başınıza mezarlıkta gezmek, belki de içinde bulunduğunuz duygusal durumu simgeliyor. Kendinizi kaybolmuş, izole olmuş ya da terk edilmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu tür bir rüya, yalnız kalmaktan korktuğunuzu ya da bir şeylerin sona erdiğini kabul etmenin zor olduğunu gösterebilir. Bir başka açıdan, mezarlık görmek, duygusal ya da psikolojik anlamda ölümle yüzleşmeniz gerektiğini gösterebilir. Ölümler aslında birçok kültürde yeni başlangıçların habercisidir. Bir şeyin sona ermesi, başka bir şeyin başlamasının kapısını aralar. Mezarlıkta olmak bir kaybı ya da bitişi sembolize etse de aynı zamanda yeni bir başlangıcın da habercisi olabilir. Eğer rüyanızda bir mezarlığa giriyor ve içinde huzurlu bir şekilde gezebiliyorsanız, belki de geçmişteki bazı olaylara veya duygulara veda etmek için hazır olduğunuzu anlatıyordur. Bu rüya, geçmişi geride bırakıp ileriye doğru adım atmanın zamanı geldiğini gösteriyor olabilir. Peki mezarlıkla ilgili rüyalar sadece geçmişle mi ilgilidir? Aslında hayır. Rüyada mezarlık görmek, bazen de yaşamınızda gizlediğiniz, bastırdığınız duygularla yüzleşmeniz gerektiğine dair bir işarettir. Mezarlık, gizli kalmış ya da bilinçaltınıza gömülmüş duyguları ve düşünceleri sembolize edebilir. Bir şeyin bitmesiyle birlikte tüm bu gömülü duygular da yüzeye çıkmaya başlar. Belki de uzun zamandır bastırdığınız acılar, korkular veya kaygılar tekrar su yüzüne çıkıyor ve bilinçaltınızda birikmiş olan bu duygusal yüklerin üzerinizdeki etkisini fark ediyorsunuz. Mezarlık bu duygularla yüzleşme zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. Eğer rüyanızda mezarlıkta tanıdığınız birinin mezarını gördüyseniz, bu da önemli bir anlam taşıyabilir. Bu durum, kaybettiğiniz birini ya da ilişkinizdeki bir bitişi simgeliyor olabilir. Bu kişiyle olan ilişkinizin sona ermesi, bilinçaltınızda hala çözülememiş duygusal yaralar bırakmış olabilir. Bu tür rüyalar, hala o kaybın veya ilişkinin etkisi altında olduğunuzu ve duygusal olarak o kaybı tam olarak sindiremediğinizi gösterebilir. Mezarlıkta tanıdığınız birinin mezarını görmek, geçmişin etkisiyle yüzleşmeniz ve duygusal iyileşme sürecine girmeniz gerektiğini anlatıyor olabilir. Rüyada mezarlıkta bir cenaze görmek ya da mezarın başında dua ettiğinizi görmek de farklı bir anlam taşıyabilir. Cenaze, genellikle bir şeyin sonlandığını veya yeni bir başlangıcın gerekliliğini sembolize eder. Cenaze töreni bir kaybı ve sonrasındaki yas sürecini temsil ederken, bu tür bir rüya, bir şeyin sonlanması ve o sona saygı gösterilmesi gerektiğini anlatabilir. Ancak bu rüya aynı zamanda bir kapanış yapmanın, bir dönemi sonlandırmanın ve geçmişi geride bırakmanın gerekliliğini de simgeliyor olabilir. Cenaze görmek, eskiye veda etmenin ve yeniye yer açmanın önemli bir adım olduğuna işaret edebilir. Bir diğer açıdan bakıldığında, mezarlık görmek, yaşamın geçici doğasını ve ölümün kaçınılmaz gerçeğini hatırlatıyor olabilir. Bu tür rüyalar, bilinçaltınızın size zamanın değerini, yaşamın geçici olduğunu ve her anı dolu dolu yaşamanız gerektiğini anlatma çabasıdır. Mezarlık, yaşamın ve ölümün iç içe geçtiği bir semboldür. Bu nedenle rüyada mezarlık görmek, hayatın değerini fark etme ve bu değer üzerine derinlemesine düşünme zamanının geldiğini gösterebilir. Peki rüyada mezarlık görmek her zaman olumsuz bir anlam mı taşır? Kesinlikle hayır.
Mezarlık ölümün simgesi olsa da aynı zamanda yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Ölümler aslında yaşamın bir parçasıdır ve her bitişin yeni bir başlangıçla sonuçlandığını unutmamalıyız. Mezarlık, eskiyi bırakıp yeniye yer açmak, eski yüklerden arınmak ve hayatınıza yeni bir yön vermek için bir fırsat olabilir. Bu rüya, bazen sizi geçmişten kurtulmaya ve geleceğe odaklanmaya çağıran bir işaret olabilir. Sonuç olarak rüyada mezarlık görmek, farklı şekillerde yorumlanabilecek bir rüyadır. Bu rüya, geçmişle, kayıplarla, duygusal temizlikle ve hatta yaşamın anlamıyla ilgili önemli mesajlar taşıyabilir. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, bu rüyanın ne anlama geldiğini anlamak için hayatınızda hangi alanlarda kapanışa ihtiyacınız olduğuna, eskiye dair hangi duygusal yükleri taşıdığınıza ve geleceğe nasıl bir adım atmanız gerektiğine dair derinlemesine düşünmek faydalı olabilir. Evet sevgili izleyiciler, rüyada mezarlık görmekle ilgili söylemek istediklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer siz de bu tür bir rüya gördüyseniz ya da bu konuda farklı düşünceleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.